Dostlar, Kripto Meta kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber PancakeSwap'a nasıl Trust Wallet eklenir bunu göreceğiz. Öncelikle telefonumuzdan Trust Wallet'a girdik. Girişi yaptıktan sonra karşımıza bu ekran geldi. Bu ekranda ne yapacağız? Dapps kısmına tıklayacağız. Şu yukarıdan PancakeSwap şeklinde arattık. Karşımıza Google'dan PancakeSwap.finance geldi. Buradan tıkladığımızda PancakeSwap'a giriyor dostlar. Buradan ne yapmamız gerekiyor? Gördüğünüz üzere Connect Wallet diyen kısımdan tıkladıktan sonra Trust Wallet'ı seçiyoruz dostlar. Onun öncesinde yapmayı unuttuğumuz bir şey var. Şuradan yukarıdan Ethereum değil Smart Chain ağını seçiyoruz. Daha sonrasında biz ne yapacağız? PancakeSwap'a cüzdanımızı ekleyeceğiz. Bu şekilde ne yapıyoruz? Ekliyoruz dostlar. Bağlan diyoruz. Ve cüzdanımızı PancakeSwap'a ekledik. Evet dostlar. Ben bu PancakeSwap'ı niye indirdim peki? Niye kullanmak istiyorum şu anda? Bir scam mıdır yoksa gerçek midir bilmiyorum. Şu anda denemeden hiçbir bilgim yok. MetaMask tokenini belki duymuşsunuzdur. Telegram üzerinden kripto işte airdrop dağıtıyor bizlere. Onu rastgele Telegram'da gezerken daha önce katılmışım. Orada öyle kalmış. Tam silecekken içine bakayım dedim. Denemek istedim dostlar. Hani ne oldu, bunun durumu neydi? Scam mıydı, gerçek mi diye deneyecekken Trust Wallet'ta bunun kontrat adresini girerek MetaMask tokeni geldi. Baktığımda 45 dolarlık bir meblağ görünüyor içinde. Acaba diyorum, yani bunun PancakeSwap'ta listelenmiş olarak göründüğü için ben de buradan kullanmak istedim. Bunu acaba çekebiliyor muyuz diye denemek için PancakeSwap'a geldim. Gelmişken de sizlere video çekmek istedim. PancakeSwap'a bu şekilde Trust Wallet'ımızı bağlayabiliyoruz dostlar. Şimdi ben şu trade kısmından, sol alttaki trade kısmından geldim. Şu şekilde buraya bir gireyim. Buradan Manage Token dedim. Sonrasında şu Tokens kısmından bu adresini buraya yapıştırdığımda MetaMask olarak, kontrat adresini buraya yapıştırdığımda MetaMask olarak çıkıyor. Import dedim. Ne demiş? Yani herhangi birinin BEP20 tokeni oluşturabileceğini, herhangi bir BSC ismiyle ve bunun sahte olabileceğini, yoktan olmayan, gerçek olmayan bir token olacağını söylüyor ve bunu claim yani bunun bilinmeyen bir token olduğunu söylüyor. Bunu I understand dedim. Import dedim. Buraya yapıştırdı. Buradan bunu neye dönüştürelim? BNB'ye dönüştürelim. Maksimum diyelim. Ve bu kadar BNB yaptığını söylüyor bize. BNB değil de bakalım. USDT var mıydı burada? Tether var mıydı? Tether varmış. Tıkladık Tether'e. 45 dolarlık bir meblağa denk geliyor. Bunu acaba, şu an çok heyecanlandım. Acaba olacak mı? Şu şekilde Enable MetaMask dedik. Burada herhangi bir işlem yapmak için bizim BNB'ye ihtiyacımız var. 0.14 dolarlık bir BNB istiyor bizden. Ve ayrıca bu siteye güvenliğinizden emin olun. Onunla etkileşime girerek bu sitenin fonlarınıza erişmesine izin vermiş olursunuz demiş.
Yani şu anda bir korkuttu beni. Acaba bunun devamını getirsem mi getirmesem mi bilmiyorum dostlar. Ben en iyisi videoyu burada bitireyim. Bununla alakalı herhangi bir bilgisi olan varsa yorumlarda aşağıya yazarsa ona göre işleme devam edelim veya işlemi yapmayalım. Boş boşuna buraya da BNB göndermek zorunda kalmayalım. Eğer PancakeSwap ile ilgili de başka istediğiniz videolar varsa bunları da söylerseniz bu videoları da çekeriz dostlar. Sizin için araştırır bulur yayınlarız. Şimdiden yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Umarım bununla alakalı bir bilgisi olan vardır. Çünkü yani duyduğuma göre bu şekilde Telegram botları üzerinden token, kripto veren kişiler sizin hesaplarınıza el koyabiliyormuş. O yüzden bununla alakalı bir bilginiz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bu şekilde kandırılmayalım veya dolandırılmayalım veya hesaplarımıza giriş sağlanmasın. Şimdiden teşekkür ediyorum dostlar. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar dostlar. Umarım her şey gönlünüzce olur.